kolesterol polipleri daha sık gözükmekle beraber ve hiçbir zaman kanser olmayacakları halde kanserleşebilecek polipten ayırt edilemediği için aslında biz gerçek tehlikeyi abartılmış bir sıklıkta görüyoruz. Kolesterol metabolizmasının belli bir ilişkisi var. Ama hani şunu düzelteyim, polipim azalsın ya da ben polipim var bunu yaptım bu kaybolacak diye bir öneride bulunamıyorum. Hocam daha önceki videolarda hep safra kesesinde taşı, çamuru konuştuk ve bunun aslında ne kadar önemsenmese de ciddi sonuçları olabileceğinden bahsettik. Peki safra kesesinin başka hastalığı da var mı? Var. Şimdi safra kesesi bizim artık çok içini detaylı görebildiğimiz ultrason sayesinde bir yüzeysel içi sıvı dolu organ. Burada taş ya da çamur yüzünden bakarken radyolog bazen duvarda taş hastaya pozisyon verdiğinizde yer değiştirir, hareket eder. Hareket etmeyen bir çıkıntı görür. Bunlara biz radyolojik olarak polip diyoruz. Bir mantarsı çıkıntı düşünün safra kesesi duvarından iç yüzeye doğru. Bu poliplerin aslında bir sürü alt tipi var ama büyük bir kısmı %70'i diyeyim, %80'i diyeyim gerçek manada polip değiller. Bunlar aslında kolesterol polipi denen damarda kolesterolün birikmesi gibi safra kesesinin iç yüzünde de kolesterol birikintisi ve üzerinde mukoza kapı oluyor bunun. Yığılmasıyla oluşmuş tamamen hiçbir zaman kanserleşmeyecek bir kafa karıştırıcı oluşum olmasının ötesinde özelliği olmayan yapı oluşabiliyor. Geri kalan grupta %25 diyeyim, biraz daha az bile olabilir. Tam %100 emin değilim şu an rakamdan. %25 diyelim. Yaklaşık safra kesesinin kalan %25'inde ciddiye alınması gereken özellikleri olan polipler oluyor. Bunlar mukoza dediğimiz safra kesesinin en iç tabakasından menşei alan ve kalın bağırsaktaki polipler gibi zemininde kanser gelişmesine bir şekilde sebep olabilecek öncü lezyonlar da olabiliyor bunlar. Bunları tabii ki diğer kolesterol poliplerinden çok daha farklı bir ciddiyet içinde aslında tedavi etmeye çalışıyoruz. Buradaki ana problem radyolog ister ultrasonla baksın, ister Doppler'le bunun içinde kan dolaşımı var mı diye baksın, ister MR çeksin kontrastlı, kontrastsız. Bu iki polibi birbirinden ayırt edemiyor. Yani kolesterol polipleri daha sık gözükmekle beraber ve hiçbir zaman kanser olmayacakları halde kanserleşebilecek polipten ayırt edilemediği için aslında biz gerçek tehlikeyi abartılmış bir sıklıkta görüyoruz. Ve bu noktada da hastalara belli bir ön şart yerine geldiğinde ameliyat önermek zorundayız. Çünkü bunların içinde belli bir grubu hakikaten kansere doğru giden öncü lezyonlar. İşte orada biz bir yerde sınır çizmeye çalıştığımızda benim öğrenciliğimden beri bilinen bir santim sınırı tanımlanmış durumda. Polipler genelde 1 santimin altındayken kanser çok seyrek gözüküyor ama 1 santimi geçtikten sonra giderek de artan çapla beraber bir ilişki içinde kanseri daha sık gördüğümüz lezyonlara dönüşüyor. Bu sebeple şu an için bizim önerimiz 1 santimin altındaysa polipleriniz aslında takip edebiliriz diyoruz hastalara ama 1 santime ulaşmış ya da aşmışsa o zaman çapına bağlı olarak, risk faktörlerine, tümör belirteçlerine bağlı olarak ya direkt kapalı safra kesesi ameliyatı yapıyoruz ve bunu patolojik olarak inceledikten sonra şuymuş buymuş diye gereken ek tedavileri uyguluyoruz ya da o polip bizi önden fazla uyaracak özelliklere sahipse çapı diyelim 2 santim. Görüntüsü hakikaten bir burada kanser mi gelişiyor diyeceğiniz şekilde duvarla ilişkisi bakımından duvarda kalınlaşma yapmış gibi ise o zaman o hastalara önden bir onkolojik değerlendirmeyi daha iyi yapabilmek için MR'da ben mutlaka çekmek istiyorum. Bir grup hastada da polip aslında tesadüfi olarak yaklaşık 100 safra kesesi ameliyatının birinde başta bilinmediği halde ameliyat sonrasında karşınıza çıkıyor. İşte bu noktada da poliplere mutlaka duvarla olan ilişkisi çerçevesinde gereğinde gerçek polipse ek tedavi önermek gerekiyor. Peki poliplerin sıklığını arttıracak bizim yaptığımız yanlışlar var mı beslenmemizde, yaşam tarzımızda? Yok.
Yani işte kolesterol metabolizmasının belli bir ilişkisi var. Ama hani şunu düzelteyim polipim azalsın ya da ben polipim var bunu yaptım bu kaybolacak diye bir öneride bulunamıyoruz. Poliplerin hastalar çok sık sorduğu bir soru olduğu için tekrar bir daha burada vurgulamak istiyorum. Sayısı çok önemli değildir. Bazen mesela 3 mm çapında, 5 mm çapında 5 polip, 10 polip görüldü diyor. Bu mu? Yoksa bir tane 10 milimetrelik polip mi önemli mi diye sorsanız bir tane 10 milimetrelik polip önemli. Çok sayıda küçük polip olması bizi çok da fazla tedirgin etmiyor. Onlar gene aynı şekilde kolesterolün bir sürü yerde birikmesi olabiliyor. Bir sürü başka küçük polip olabiliyor. Ama çapları 10 milimetreyi aşmadıktan sonra çok da korkmuyoruz. Bu noktadaki 10 milimetre çapının doğruluğunu teyit etmek için bundan birkaç yıl evvel çok değerli patoloji hocalarımızdan Profesör Doktor Volkan Atsay ile beraber, benim çok da yakın arkadaşım kendisi, biz yaklaşık 4500 kadar hastanın geri dönüp hangisinde kanser gelişmiş, hangisinde gelişmemiş diye baktığımızda hakikaten 10 milimetrenin güvenli bir sınır olduğu teyidini de verebileceğimiz güncel bir çalışmamız oldu büyük bir seri üzerinden. O yüzden o noktada hakikaten müsterih olmak lazım. Polip çok sayıda da olsa 10 milimetreden küçükse çok dokunmuyoruz. Üzerinde ise tabii ki patoloğun bu konuda yapmış olduğu inceleme bütün safra kesesini inceledikten sonra çok değerli bizim için. Safra kesesinin diğer sindirim sistemi organlarından belli dezavantajları vardır. O da şu: safra kesesi bir yüzüyle karaciğere yapışıktır. Bu yüzde organın karşı tarafını kaplayan bir tabakası eksik kalıyor. O yapışıklık olduğu yerde o son tabaka bulunmuyor. En dış parlak kaplayıcı yüzey yok o yüzde. Artı safra kesesi, mesela ince bağırsak, mide, kalın bağırsak 2 sıra kas tabakasından oluşurken safra kesesi tek kas tabakasından oluşur. Dolayısıyla bizim bu TNM sınıflandırmasında tümörün organın duvarının derinliğine girme ilişkisi açısından karaciğere bakan yüzü özellikle çok dezavantajlıdır. Buralarda çok daha görece erken aşamada aslında yan organın içine girip oranın lenf kanallarıyla, kan damarlarıyla yayılabilen bir tümör. Dolayısıyla aslında safra kesesi kanserleri T1B dediğimiz evreyi geçtikten sonra sistemik yayılabileceği düşünülen kanserlerdir ve seyir bakımından hakikaten çok korkutucu, çok kötü gidebilen, pankreas kanserinden bile bence daha tehlikeli diyeceğim ileri evreleri için bir kansere dönüşebiliyorlar. Dolayısıyla polip dur takip edeyim derken de bir yanda da kaçırmamaya çalıştığınız çok tehlikeli bir eşik var. Onun ötesinde bir anda çok kontrolsüz, çok kötü bir hastalığa dönüşebiliyor safra kesesi kanserleşirse. Orada çok ince bir çizgi var dediğiniz gibi. Evet. Yani orada nasıl bir takip süreci oluyor? İşte 10 milimetreye geldikten sonra dur bunu artık takip edeyim mi diye soran birine ben genelde Rus ruleti oynamadığını sorarak aslında izaha başlıyorum. Yani bu bir artık ciddi risk var. O tabancanın içinde bir mermi var. Dur 6 ay bekledim bir şey olmadı. Bir 6 ay diye beklemek tetiği bir kere daha çekeyim. İlkinde bir şey olmamıştı gibi bir şey benim için. Dolayısıyla ben hani 10 milimetreye ulaştıysa hiçbir şekilde beklemeyi önermem. Peki orada illa safra kesesini almak mı gerekiyor? Sadece o kalın bağırsakta olduğu gibi polipi almak mümkün olabiliyor mu? Yok. Yani kalın bağırsağa giriş çıkışınız çok daha fiziki olarak kolay ve düz bir şekilde yapabildiğiniz bir işlem. Safra kesesinin içine ulaşıp oradan bir işlem yapıp onu da incecik safra kesesi kanalından çıkartmanız diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla böyle bir şey olduğunda hele duvar ilişkisi açısından dezavantajını da göz önüne alırsanız mutlaka onun bütünlüğü içinde incelemek adına safra kesesinin tümünü alıyorsunuz. Kaybı da çok vücutta fonksiyonel bir aksaklığa sebep olan bir organ olmadığı için hani orada bir tasarrufa gitmenin hiçbir manası yok kanımca. Çıktığında dediğim gibi hem temas yüzeylerine hem safra kanalına bağlandığı ağzına mutlaka patolog bakıp ek işlem gerekiyor mu gerekmiyor mu bize onu söylüyor. Peki safra kesesi polibinin kansere dönüşmesine yönelik o hızlandırıcı etkenler, faktörler var mı? Var. Çok fazla değil. Bunlar böyle hani diyet gibi şeyler de değil ama pankreatobiliary malfunction dediğimiz bir anatomik varyasyon varlığında safra yolu ve safra kesesi kanserleri normal toplumda görüldüğü sıklığın 200 kat üstüne çıkıyor. Çok korkunç bir artış bu. O nedir?
Normalde pankreastan gelen kanalla yukarıdan safradan gelen kanal birleşerek ortak bir ağızla 12 parmak bağırsağına açılır. Burada da her iki kanalı ayrı ayrı ve bunların ortak ağzını sıkan sfinkter dediğimiz bir kas var. Sfinkterler aslında tersine çalışan kaslardır vücutta. İdrar kontrolü, dışkı kontrolü tipik sfinkterlerdir. Bu kaslar devamlı kapalı durur. Siz komut verdiğinizde gevşerler. İdrarınızı yapabilirsiniz, dışkınızı çıkarabilirsiniz. Bu da aynı şekilde safra ve pankreas sıvısı boş yere bağırsağa akmasın diye öğün aralarında aslında bu kanalları kapatıyor. Ne zaman gıda 12 parmak bağırsağına geliyor, refleks başlıyor. O zaman bunlar da gevşeyip safra kesesi de kasıldığında safra oradan akabiliyor. Eğer bu bileşke iki kanalın birbirine bu sfinkteri bypass geçecek şekilde bağlanmasına izin verecek şekilde oluşmuşsa bu anatomik bir varyasyon, pankreas sıvısı safra kanalının içine doğru akabilir. Bunun da tek sebebi pankreas kanalının çapı safra kanalından daha ince. Dolayısıyla Laplace kanunu diye fizikten, kimyadan hatırlayacağınız bir şey vardır. İnce olan daha yüksek bir basınçla büyük çaplı kanalın içine akabilir. Böyle olduğunda pankreas sıvısı safra kanalının içine girdiğinde bu hastalarda o sıvı orada olmaması gerektiği için karsinojenik bir etkiyi yaratıyor ve yaklaşık 200 kat safra yolu ve safra kesesi kanseri artıyor. Uzak doğuda bu takip ediliyor. Eğer bu radyolojik olarak bu anormal bağlantı gözüküyorsa bu hastaları hızlıca safra kesesi ameliyatına gönderir oradaki gastroenterologlar. Artı safra yolunun kalan kısmı da takip alınır. Gerekirse iki kanal sistemi birbirinden ameliyatla ayrılır. Bunun o zaman yaşanma ihtimali düşük ama bu anomalinin olduğu kişilerde yüksek. Çok seyrek gözüken bir anomali ama buna rağmen o insanlarda çok yüksek kanser insidansı olduğu için mutlaka ciddi bir şekilde ele alınması ve safra kesesinin aslında çok beklemeden çıkartılması doğru olan.